Menopoza girdiğimizde vücudumuzda neler değişir? Öncelikli olarak yumurtalıklarımız östrojeni artık üretemez olur ya da çok böyle 25 mikrogramın altına düştüğü için vücudumuza yetmez. Vücudumuz yağlanmaya başlar. Kötü haber. Elimizde olmadan metabolizma hızımız düşer. Çünkü vücudumuzda özellikle göbek çevresindeki yağ tabakası periferik yağ dokusu olarak diye geçer ve östrojenin diğer sentezlendiği doku bölgesidir. Yani yumurtalıkta östrojen azalınca otomatik 5-10 kilo alırsın vücudun östrojene yetebilmesi için. Ama bu belli bir süre, yani 1-2 yıl oluyor, ondan sonra da sabitleniyor, bir daha almıyorsan bu dönemi nasıl geçirebilirsin? Doğal östrojen kaynakları alabilirsin. Keten tohumu gibi, soya izofilovanları gibi doğal östrojenler kullandığın zaman o zaman yağlanma süreci daha az olur. Ve sağlıklı beslenirsen, yani sen sağlıklı beslenip, dengeli beslenip beraberinde de sporu eklersen hem menopoza bağlı bu işte sıcak basmaları, sinirlilik, gerginlik, uykusuzluk gibi tahammülünü zorlayan şeylere tahammül edememe gibi semptomları daha az yaşarsın. O nedenle de menopoza girerken o süreçte düzenli beslenmek, sağlıklı beslenmek ve spor yapmak çok önemli. Şimdi gelelim vücudumuzla ilgili başka neler olur? Vücudumuzda göreceli olarak androjenler, yani testosteron, dihidroepiandrosteron, sülfat dediğimiz böyle androjenlerin, erkeklik hormonlarının seviyesi östrojenle karşılanmadığı için yükselmeye başlar. Hep menopoz teyzeleri görürsünüz ya, böyle minik minik sakalları vardır. Çünkü tüylenmeye başlarlar. Bu aslında onlara olumlu bir katkı olur. Nedir? Testosteron aynı zamanda bizim cinsel isteğimizi arttıran temel hormondur. Menopoza giren kadınların aslında çalışmalarında şunu göstermiş. Birçoğu hani böyle gebe kalma korkusundan kurtulduğu için, cinsel olarak özgürleştiği için, işte bu da bir testosteronun etkisiyle çok daha hani keyifli ve isteği yoğun olarak cinsel doyuma ulaştıkları, cinselliğe yönelimlerinin ve eğilimlerinin arttığını gözlemliyoruz. Diğer bakalım vücudumuzda neler oluyor? Menopoza girince vücudumuzda östrojen azalıyor. Kadınları erkeklerden ayıran en temel hormon östrojen. Ve bizim östrojen şimdiye kadar kalp ve damar sağlığımızı da koruyan hormon. Şimdi erkekler östrojenden, onların östrojenleri daha düşük olduğu için erkekler daha erken kalp krizi geçiriyorlar. Daha erken damar tıkanıklıklarına maruz kalıyorlar. Kadınları östrojen bunun için koruyor. Ama vücudunda östrojen azaldığında kadınlar erkeklerin önüne geçiyor bu durumda. Kalp krizi ve işte pıhtı atma riski, spazm gibi damar tıkanıklıklarına bağlı semptomlar ve hastalıklar işte o zaman erkeklerden bir tık fazla olarak kapımızı çalmaya başlıyor. Bundan korunmak için ne yapabiliriz? Aşırı yağlı yememeli ve yine düzenli beslenmeye, spor yapmaya özen göstermeliyiz. Vücudumuzda başka neler olur? İşte derimiz bizim en büyük organımız, hayati organlarımızdan biri derimiz. Derimiz yaşlanmaya başlar, pigment olmaya başlar. Çünkü deri sağlığının temel hormonlarından biri östrojendir. Peki korunmak için ne yapabiliriz? Şimdi menopoza eğer erken girildiyse, yani böyle 40 yaşın altında o kişi menopoza girdiyse, biz o zaman daha henüz pencere kapanmadı, kemik sağlığı korunabilir aşamada mutlaka hormon replasman tedavisi öneriyoruz. Her ne kadar 2004 yılında WHO çalışması bizim böyle elimizi kolumuzu bağlamış olsa da, artık eskiden çok daha rahat hormon ilaçları yazabiliyorduk. Ama şimdi meme kanseri, kolon kanseri yok, işte çalışmalar şu kadar arttırdı, gösterdi denildi. Biz elimiz kolumuz bağladı. Ama diğer taraftan kadın ne oldu? Kemiği erimeye başladı. Kadın ne oldu? Kadının işte kalp krizi geçirmesi de, cildi yaşlanma riski. Daha anlatacağım başka şeyler de var. Fakat son yıllarda fonksiyonel tıp alanında bazı gelişmeler ve araştırmaların yaşanmasıyla süreç farklı yöne evrilmeye başladı. İşte bu HRT dediğimiz hormon replasman tedavisinde kullanılan ilaçlar aslında bizim doğal olarak aldığımız östrojen ve progesteron değildi. Bunlar sentetik olarak üretilen hormonlardı. Yani vücudumuza uyumlu olan, vücudumuzda salgılanan hormonlar değildi. Aslında bizim şimdi tiroidimiz hastalandığında, yani tiroid bezimiz, guatr bezimiz zayıf çalıştığında ne yapıyoruz? Dışarıdan hormon alıyoruz değil mi? Ve bu hormon ilaç şekline getirilmiş oluyor. Ve birebir vücudumuzdaki hormonun aynısını ilaç olarak alıyoruz. Ya da işte pankreasımız insülin salgılamadığında dışarıdan insülini iğne olarak alıyoruz. Ama olay böyle hormon replasman tedavisine gelince işte at östrojeni, sentetik progesteron, aslında kadın fizyolojisine uygun olmayan hormon ilaçları belki de bu meme kanser riskini arttırdığı görüldü. Öyle olunca biyoeşdeğer hormon tedavisi dediğimiz yeni bir hormon tedavisi modeli geliştirildi. Biyoeşdeğer hormon ne demek? Senin vücudunda
üretilen hormonun aynısı demek. Yani gidip de başka reseptöre bağlanıp kanser yönünde büyüme yapmıyor demek. Bu aslında çok iyi bir şey. Biyoeşdeğer hormonlar, yani vücudundaki doğal östrojen ve doğal progesteron hormon tedavisi alarak kemik sağlığını aslında korumak gerekiyor. Özellikle 40 yaşın altında menopoza girdiysen, 40-45 yaş arası girdiysen yine gerekli. 45 yaşından sonra girdiysen gerekli denmiyor ama benim önerim yine uzun süreli iyi bir hekim kontrolünde, ailede meme kanseri ve başka bir risk yoksa bir 5-10 yıl biyoeşdeğer hormon tedavisi kullanımını ben tavsiye ediyorum hastalarıma. Menopoza girince zihnimiz de ne yazık ki bulanmaya, beyin sisi dediğimiz olayları yaşamaya başlıyoruz. Daha çabuk unutuyoruz, koyduğumuz şeylerin, eşyaların yerini bulamıyoruz. Ne zaman gidecektik, ne zaman gelecektik hatırlayamıyoruz. Resmen beyin de böyle bir hücrelerde küçülme ve azalmaya meyletme başlıyor. İşte ondan korunmak için ne yapmak lazım? Sudoku, bulmaca, kelime işlem, kitap okuma, yazı yazma, deftere not alma, günlük tutma gibi etkinlikleri, sosyalleşme, arkadaşlarla buluşma gibi etkinlikleri hayatımızın her alanına sokmamız gerekiyor. Yani menopoza giren bir kadın bunları daha çok yapmalı ki işte beyin küçülmesi, beyin atrofisinden korunabilsin. Aynı zamanda hormon tedavisine dikkat etsin. Menopoz yaşamımızın doğal bir süreç. Hepimiz vakti geldiği zaman o yumurtalıklarımızdaki yumurtalar azalacak ve bu sürece gireceğiz. Bu sürece girdiğimiz zaman bir jinekolog kontrolünde düzenli takipleri yaparak biyoeşdeğer hormon tedavisini bir 5 yıl kullanarak, bazen belki 10 yıl sağlıklı bir şekilde o süreci geçirmemiz gerekiyor. Dengeli beslenmeli, düzenli beslenmeli, hayatımızın her alanına yürüyüş gibi, yüzme gibi sporları yerleştirmeliyiz. Saygıyla, sevgiyle güzel bir yaşam diliyorum. Sağlıklı günler efendim.